burada insanlara hayati öneme sahip bir haber vermek zorundayım. Şu an gayet normal hissediyor ya da görünüyor olabilirim. Ama aslında potansiyel olarak ölümcül bir hastalık taşıyordum ve onu genelde sakin olan bu küçük kasabaya yayıyordum. Yerel halk da onlara bulaştırıp bulaştırmadığımı öğrenmek için bugün burada toplandı. Söylemeden edemeyeceğim. Bundan bayağı memnun görünüyorlar. Bunun asıl nedeni türünün en büyük deneylerinden birine katılıyor olmaları. Binlerce gönüllünün yardımıyla ölümcül bir salgının Birleşik Krallık geneline yayılma provasını yapıyoruz. Bunu yapmak istemem size tuhaf gelebilir. Ama başarabilirsem bu iş gerçek bir salgın başladığı zaman ki başlayacak, bütün insanların hayatını kurtaracak. Bizim salgınımız bir prova olabilir ama ölümcül griplerin küresel salgını gerçek bir tehdit. Son 100 yıl içinde ölümcül grip türleri gezegenimizi tam 4 kez kuşattı ve adı anılmayan milyonlarca insanı öldürdü. Birleşik Krallık hükümeti grip salgınını risk listesinin başına koyuyor. Bunun nedeni de yeni bir salgın yaşanacak olması. Bir sonraki virüs salgını her an başlayabilir. Yol açabileceği yıkımı tahmin etmek için ne kadar hareket edeceğine ve kaç kişiye bulaşacağına dair araştırmalar yapılıyor. Bunun için de sağlıklı veri gerekiyor. O yüzden Ebola doktoru Cavit Abdelnomen'le işbirliği yapıyorum. Ölümcül virüs salgınının Birleşik Krallığı nasıl vurabileceğini bir akıllı telefon uygulamasıyla araştırıyoruz. İşte salgın burada, Hazelmere'da başladı. Salgın dün gece başladı. Muhtemelen şu ana dek birçok insana bulaştırdım. Büyük ihtimal ben de bir hastalığa yakalanmışımdır. Ne kadar çabuk yayıldığını öğreneceğiz. Bir salgın hastalık söz konusu olduğunda Birleşik Krallık'ın bazı kesimleri diğer yerlerden daha güvenli olabilir mi? Hastalık Birleşik Krallık'ın her yerine ulaşır mı? BBC salgın deneyimiz cevapları bulacak. Ve kaçımızın ölebileceğini keşfedeceğiz. Aman Tanrım. Bu korkunç bir rakam. Evet, korkunç bir rakam. Burada Hazelmere'da başlattığımız salgın simülasyon olabilir. Ama elde edeceğimiz bilgiler ölüm kalıma dair çok gerçek soruların cevaplarını verecek. Bu, dünya genelindeki ilk hayat kurtaran salgın hastalık olacak. Salgın. BBC deneyi. Şu sıralar endişelenecek birçok şey olduğunun biz de farkındayız. Küresel terörizm, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve aklı gidip gelen dünya liderleri. Bununla canınızı sıkmak istemem ama Birleşik Krallık hükümetinin oluşturduğu ülke için tehdit listesinin başında endişelenmemiz gereken farklı ve çok daha büyük bir tehlike var. Bu öyle farazi bir felaketten ibaret değil. Bu son yüzyıl içinde daha önce defalarca yaşanmış bir şey. Ayrıca bizim unutmuş olduğumuzu düşündüğümüz bir şey. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii elbette. Son yüzyılda en çok insan öldüren felaketin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Hayır aslında bilmiyorum. Tahminde bulunabilir misiniz? Beni buna zorlamayın. Aa, bu zor bir soru. fikrim yok. Bilmem ki. Tanrım bu cidden zor bir soru. Karbondioksit salınımı mı? Tahminime göre son gerçekleşen tsunami'dir. Tsunami? Evet, 2005'te gerçekleşen tsunami çok sayıda insanı öldürmüştü. Binlerce insan öldü ama bu çok daha büyük. 10 milyonlarca insanı öldüren bir şey. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları diyebilirim. Evet. Savaş ve doğal felaketler aklıma gelen şeyler bunlar. Genel anlamda savaş. Evet, Genel anlamda savaş. evet. Tamam. Sorunun cevabı İspanyol gribi olacaktı. Çünkü bu hastalık ne? yaklaşık Nasıl? 100 milyon insanı öldürdü. Bunu hiç bilmiyordum. Evet. 100 yıl önce yaşandı Hastalık Vay yani. canına. ve yaklaşık 100 milyon insanı öldürdü. O Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın toplamından daha fazla. Bu inanılmaz. İspanyol gribi tam anlamıyla bir küresel salgındı. Her yere yayıldı.
Sıradan mevsimlik gripten 20 kat daha ölümcül olan bir virüstü. Yeni bir grip türüydü ve kurbanlarının bağışıklık sistemini çökertiyordu. Asıl ürkütücü olan şey ise bilinmeyen ve ölümcül olabilecek yeni bir grip virüsünün her an ortaya çıkabilecek olması. İşte bu yüzden hükümetimizin hazır olması gerekiyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde gizli depolar var. Kolilerce mal yığılı bu depoların hepsi bir sonraki büyük salgın için hazırlanıyor. Sağlık çalışanlarının işlerini güvenle yapmasını sağlayacak koruyucu giysiler, yeterince erken alınırsa belirtileri sınırlayabilecek antiviral ilaçlar. Doğru malzemelerin doğru anda doğru yerde olmaları kritik önem taşıyor. Ama bu hesaplamalar virüsün ne kadar hızlı yayılacağı ve ne kadarımızın hastalığa yakalanacağını esas olarak matematik modellerine dayanarak yapılıyor. Bu tarz bilgilerle çok önemli kararlar alabilirsiniz. Örneğin yeterli hastane, yeterli yatak var mı mesela? Havaalanlarını kapatmalı mıyız? Yeterince antiviral ilacımız var mı? Ya da kaç ceset torbasına ihtiyacımız olacak? İşte bu bahsettiklerimiz gerçekten çok hayati sorular ama bunların provasını yapamıyorsunuz. Öte yandan matematik simülasyonu ve bilgisayar modelleriyle birkaç farklı senaryoyu denememiz mümkün oluyor. Böylece vakti geldiğinde doğru kararları verip binlerce hayat kurtarabiliyorsunuz. Matematikçiler ihtiyaç duydukları modelleri oluşturmak için bir kural seti kullanıyor. Özetle bir dizi denklem hazırlanıyor. Bu denklemler belirli bir hastalığın nasıl ilerlediğini tahmin ediyor. Önce insandan insana, sonrasında şehirden şehre. Ama bunu yapabilmek için matematikçilerin bizimle ilgili nasıl hareket ediyor ve kimlerle görüşüyoruz gibi verilere ihtiyacı var. Veri ne kadar doğru girilirse hesaplamalardan çıkan sonuç o kadar güvenilir oluyor. Peki şu an elimizde olan veriler ne kadar doğru? Ve bir sonraki ölümcül salgına odaklanabilecek kadar hazır mıyız? Bunu öğrenmek için salgın matematiksel modellemesi konusunda bir uzmanla Dr. Adam Kucharski ile buluşuyorum. Salgın hastalıkların nasıl yayıldığına dair bir model hazırlamak isteseniz neyi bilmeniz gerekir? Faydalı olabilecek birkaç bilgi var. Biri insanların sahip olduğu bağlantılar. Örneğin grip gibi bir hastalıkla kiminle temas ettiğiniz önemli. Bu ihtiyaç duyduğumuz bir bilgi. İkinci önemli bilgi de bu temasların nerede olduğu. Toplumla ne düzeyde bağlantıdasınız, başka yerlere ne sıklıkla seyahat ediyorsunuz. Bunlar hastalığın ne kadar geniş bir alana yayılacağını anlamamızı sağlar. Bu veriler elinizde zaten vardır. Yani 21. yüzyıldayız. İnsanlar sürekli takip ediliyor. Bunları zaten bilmiyor musunuz? Dışarıda bu bilgi var ama hastalıkların nasıl yayıldığını ölçmek için tasarlanmamış. Yani insanlar nerede bilebiliriz ama bunlar kimdir, kimlerle temastadır bilemeyiz. Bir insan gün içinde ne tür temaslarda bulunuyor gibi küçük ölçekli araştırmalar var ama bu da hareketten bağımsız. İkisine birden gün içindeki hem hareket hem temasa sahip olmalısınız. Bu araştırmalar nüfusun büyük bir kısmını kapsıyor mu peki? Temasları takip etmek zordur. Bunu telefon defterinize bakarak anlayabilirsiniz. Ciddi bir çaba gerektirir ve veri setleri genelde küçüktür. 100 kadar, en fazla 1000 insandan bahsediyoruz burada. Tamam. Yani milyonluk bir nüfusta bu istediğiniz verilerin çok azı demek oluyor. Evet, ülke hakkında genel bir şey söyleyebilir ama örneğin farklı bölgelerin birbiriyle nasıl temasta olacağını bilemeyiz. Ve işte en büyük sorun da bu. Salgın planlama Birleşik Krallık'taki sınırlı veri setleriyle yapılıyor. Yüzlerce, en fazla birkaç bin kadar insanın bilgisi bulunuyor. Bu da salgın hastalıkları uzmanlarını nasıl davranacağımız konusunda tahmin yapmaya itiyor. Ama varsayımları yanlışsa hesaplamaları da öyle oluyor. Ve bu ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tabii güncel verileri geliştirmeyi başaramazsak. Peki nasıl yardım edebilirim? Buradaki ideal durum nedir? Ne istersiniz? İnsanların nasıl hareket ettiğine dair bilgiler harika olurdu.
Nereye giderdiniz sorusunun cevabı yerine gerçekte nereye gittiklerinin onayına sahip olmak. Tabii kim oldukları, yaşları, hangi işi yaptıkları, kimlerle temas kurdukları, sahip oldukları bağlantılar, kaç kişiyle görüşüyorlar, ne sıklıkla görüşüyorlar. Bunların hepsi gelirse faydalı bir veri setimiz olur. Ve bu sizin hastalığın ülkede nasıl yayılacağını tahmin etmenizi sağlar. Hastalıkların nasıl yayıldığını daha iyi anlama şansımız olur. Peki bu iş için kaç insanı kullanmam gerekecek söyleyebilir misiniz? Bence 10.000 kişiden böyle bir veri seti elde edebilirsek harika olur. Tamam. Sorun değil. ...10.000 gönüllünün seyahat ve sosyal alışkanlık verilerini almak... ...gerçekten kayda değer bir ilerleme yaşanmasını sağlayabilir. Salgın araştırmacılarının fark oluşturacak bir adım atmasına yardım eder. Kolay bir iş değil ama bunu gerçekleştirebilecek teknolojiye hali hazırda sahibiz. Akıllı telefonlar, salgın araştırması için mükemmel aletler. Telefon kısmını unutun. Onları bir veri toplayıcının hayaline dönüştüren şey, içlerinde var olan GPS takibi ve özel tasarlanmış bir uygulama. Tamam, şimdi plan şu. Adam ve matematikçi dostlarının bir salgının yayılışını tahmin edebilmek için GPS ve sosyal temas verisine ihtiyacı var. Biz de bir akıllı telefon kullanarak onlara yardımcı olacağız. Bir ekibimiz BBC salgın uygulamasını yaptı. İşte bakın şöyle çalışıyor. Evet bakın. Uygulamayı indiren kullanıcılar geçici olarak bizim zararsız sanal virüs salgınımıza yakalanmış oluyor. İhtiyaç duyduğumuz ayrıntılı verileri almak için uygulama isimsizce konumlarını takip edecek. Saatte bir kez ve 24 saat boyunca. Ayrıca kullanıcılara yaşları ve cinsiyetleri sorulacak. Uygulama onlardan bu 24 saatlik süre boyunca temas kurdukları herkesin verilerini kaydetmelerini de isteyecek. Birleşen temas, GPS ve yaş bilgileri Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik ekibimize gönderilecek. 10.000 insandan gelecek gerçek veriler şu anki tahminlerin doğruluğunu ve ayrıntılarını ciddi ölçüde arttıracak. Böylece bir sonraki salgının ne kadar yıkıcı olacağı da eskisine oranla çok daha kesin bir şekilde anlaşılacak. Tarihte ilk kez GPS verileriyle kaç kişiyle temasa geçtiğiniz ve demografinizle birleştirilecek, sonunda da salgının yayılmasını tahmin konusunda çok güçlü veriler elde edilebilecek. Sizi bilemem ama bence bu bile indirmek için gayet yeterli bir neden. Şimdi tek yapmam gereken birkaç bin kişiyi daha buna dahil etmek. Ülke genelinde 10.000 uygulama kullanıcısı bulma kampanyamız bu sabah başlıyor. This morning, our campaign to get 10,000 app users nationwide begins. If a pandemic comes, that you can't stop it. The only thing you can do is be as prepared as possible. Right. It's a difference between, having 1,000 patients a day in the NHS or 10,000 patients a day in the NHS. Bir akıllı telefon uygulaması geliştirdik. Her platformdan indirebilirsiniz. Adı BBC Salgın. Ulusal deneyimiz başladı bile ama yapmak istediğimiz tek şey bu değil. Setting out to do. Dikkat! Dikkat! İkinci bir deney daha gerçekleştirebilmek için bu defa Surrey Hazelmere'deyiz. Çok sevgili Hazelmere halkı. Bu küçük kasabadan bize bir salgının provasında yardım etmesini isteyecek, virüsün bir insandan diğerine nasıl geçtiğini izleyeceğiz. Kayıt olun ve bu deneyde yer alın. Sanal bir virüsü Hazelmere'e yaymayı başarabilirsek, eşi benzeri olmayan bu test bir salgını durdurmanın en iyi yollarını öğrenmemizi sağlayabilir. Kimler aşı olmalı, okullar kapatılmalı mı? İnsanların toplandığı yerler açık kalmalı mı? Hazelmere'den yaklaşık 500 kişiyi bu deneye katılmaya ikna ettik. Burada haritamızda gördüğünüz mavi noktalar da onlar oluyor. Hazelmere'in uygulaması farklı. Ulusal çaplı deneyin aksine buradaki insanlar hastalığa yakalanmadan başlıyor ve ancak hastalıklı bir kişiyle temas kurdukları takdirde virüsü
Bu uygulama 5 dakikada bir konumlarını kayda alıyor. Tam 3 gün boyunca. Her kullanıcının GPS takip uygulamasının verileri Cambridge'deki matematikçilerimize gönderiliyor. Ekip tüm verileri birleştirerek gönüllülerimizin temas kurduğu anları saptayacak. Ardından denklemler hastalıklı bir kişiye ne kadar süreyle yakın kaldıklarını dikkate alarak virüsü kapıp kapmadıklarını hesaplayacak. Hesaplamalar bitince sonuçlar tekrar uygulamaya gönderilecek ve kullanıcılara hastalık kapıp kapmadıkları söylenecek. Kapmışlarsa da onların kaç kişiye bulaştırdıklarını bildirecek. Uygulama verileri isimsiz olarak topluyor ama bazı kullanıcılar BBC salgını kasabalarını vurmadan önce gündelik hayatlarını filme almaya başladı bile. Gerçek bir salgında her biri kurban olabilir tabii ki. Merhaba, adım Linet. 61 yaşındayım. Adım Ed, 37 yaşındayım. Haslemere'da öğretmenlik yapıyorum. Benim adım Faye Walton ve ben 41 yaşındayım. Benim adım Pippa Hollins. Haslemere'da hemşirelik yapıyorum. Kahvaltımı yapmaya hazırlanıyorum. Kocam John da yanımda. İşte John. Günaydın de John. Günaydın. Benim adım Justin Charman. Haslemeyer'da oturuyor ve çalışıyorum. Burada kafede güzel ve sessiz bir sabah başladı. Haslemere'de uygulamayı indiren herkes virüse karşı açık halde ama salgınımız ancak zaten hastalıklı bir kişi, özetle 0 numaralı hasta, kasabaya gelince başlayacak. Sıfır numaralı hasta terimi genellikle topluluğa salgın hastalığı ilk bulaştıran kişi için kullanılan teknik bir tabirdir. Ve bu işler bazen gerçekten bu kadar basit, öyle ya da böyle. Her şeyin başlamasına bir tek kişi sebep olabiliyor. 2014 yılında Ebola Batı Afrika'yı vurduğunda salgın hastalık uzmanları 0 numaralı hastanın izini sürdü ve Gine'deki 2 yaşında bir bebek çıktı. 2009'da domuz gribi Birleşik Krallığı vurduğunda ise Meksiko'dan gelen 6 virüslü insanı taşıyan bir uçak hastalığı bu ülkeye getirmişti. Bir avuç insan sonunda yarım milyon kişinin hastalanmasına yol açmıştı. O zaman hadi son grip salgınına benzer bir senaryo hayal edelim. Ben tatilden yeni döndüm ve kendimi biraz yorgun hissediyorum ama uçak yolculuğundandır diyorum. Kasabada yapmam gereken birkaç iş var. İşte BBC salgını başlıyor. Ben şu anda virüslü bir hastayım ve uygulama benim bugünkü hareketlerimi takip ediyor. Önce yoga dersim için spor salonunu ziyaret ediyorum. Uygulamayı indiren diğer kişiler de şu anda takip ediliyor. Cambridge'deki matematik ekibimiz bütün GPS verilerini modele giriyor. Virüsün gerçekte nasıl yayıldığını gösteren bir harita oluşturmak için onu mümkün olduğunca çok insana bulaştırmak istiyoruz. Bu yüzden ekip kimsenin virüse bağışıklığının olmadığı matematik kurallarını belirledi. Ve onu çok bulaşıcı yaptı. Bu da 20 metreye kadar insanlara bulaştırabiliyorum demek. Ama birbirimize ne kadar uzun süre, ne kadar yakın kalırsak bulaşma riski de o kadar artıyor. Şimdi tek yapmam gereken mümkün olduğu kadar çok insanla temas kurmak. Evet, harekete geçme vakti. Şimdi biraz alışveriş yapacağım. Bugün pek fazla dikkat çekmek istemiyorum. İnsanların davranışlarını etkileme riskini göze alamam. Alışverişe gittiğimde küçük bir yaka kamerası kullanıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Neden hoşlanırsınız? Bilimden. Peki bu taraftan. Sırada ne var? Oturduğum yerin bir sokak ilerisindeki dükkanda çalışıyorum. Yaklaşık olarak 6 senedir orada kasada duruyorum. Sizde conta var mı? Evet.
Nerede? Hangi boy onlar? Our pandemic is just a simulation, so obviously I don't feel sick. But it is entirely possible that someone with a genuine virus would be well enough to walk around like this. All viruses are different. It's almost as though they've got different personalities which will affect how they spread. So something like HIV will lurk around inside your body for years before finally making itself known when you become ill. And even something like flu, you can be infectious for a full day without feeling ill, meaning that you can carry on about your normal everyday business without realizing that you're spreading a disease. Bugün bir arkadaşımla kahve içmeye geldim. Her şey çok güzeldi. Teşekkür Limonatanız, ederim. siparişinizi Sağ olun, az sağ olun. sonra alacağım. Haslemere ana caddesindeyiz. Spor salonundaki işleri hallettik. Her yer pırıl pırıl oldu. Merhaba, ben Mary. İşte bu Mary. Evet, ben Mary. Tamam, biz burayı birlikte işletiyoruz. Evet, bir şeyler içme vakti geldi. Burası bugünkü son durağım olacak. Umarım içeride uygulamayı indirmiş birkaç kişi vardır. Buyurun. Ama sanal BBC virüsünün ne kadar yayıldığından emin olabilmek için birkaç gün beklememiz gerekecek. Bu arada her şeyden habersiz olan gönüllülerimiz de mutlu mesut gündelik hayatlarına devam ediyor. Benim için günün sonu geldi ve en çok bu anı seviyorum çünkü gidip Daisy'yi alacağım. Çok uzun bir gün oldu. Saat 9:30. Bugün birçok çocukla temas ettim. 7. sınıfların hepsiyle dersim vardı. Şu anda saat 11'i 20 geçiyor. Perşembe gecesindeyiz. Çok uzun bir günün ardından işi bitirebildim. Önümüzdeki 72 saat boyunca Cambridge'deki matematik ekibimiz gece gündüz veriler üzerinde çalışacak. Haslemere iyi insanlarından kaçının, daha doğrusu kaç telefonun 0 numaralı hasta yürüyüşüm sonucu BBC salgınına yakalandığını hesaplayacak. İspanyol gribi açık ara geçen yüzyılın en büyük salgınıydı. Zirve döneminde bir hafta içinde İngiltere ve Galler'de 15 milyon civarı insanı öldürdü. Öylesine kuvvetliydi ki insanların ciğerlerini kanatıyordu. Birkaç saat içinde öldürüyordu. Aslında her kış gördüğümüz mevsimsel gribin korkunç bir mutasyonuydu. Ama mevsimsel griple salgın grip arasındaki radikal farkı belirleyen şey ne? Ülkenin önde gelen uzmanlarından biriyle buluşup bir grip virüsünün nasıl insanları her an tehdide maruz bırakan bir katile dönüştüğünü öğrenmeye çalışacağım. Bu virüslerden birinin vücudumuzda nasıl göründüğünü sorarsak işte böyledir. Özetle tam ortasında genetik materyal taşıyan bir torbaya benzer ve dış kısmında bütün bu küçük iğneler bulunur. Şimdi aslında bağışıklık sistemimizin karşılaştığı şey bütün bu dışarı çıkmış iğnelerdir ve bunlar antikor üretir. Antikorları küçük V şeklindeki şeyler olarak çizerim. Bunlar bu gördüğünüz grip virüsünün dikenlerinin biçimini mükemmel bir şekilde tanıyabilirler. Böylece de kişi o işgalci virüse karşı korunmuş olur. Bu antikorlar özellikle o grip virüsüne karşı şekillendirilmiş. Yani gribe karşı bağışıklığımız var. Evet, her şey her sene aynı kalsaydı, bu aynen senin söylediğin gibi olurdu ama kalmıyor. Bunun nedeni de virüslerin insan içinde çoğalırken kendilerinin binlerce, milyonlarca kopyasını üretmesi. Ama kendilerini kopyalarken bazen hata yapıyorlar. Yani bu virüs kendini kopyalarken bu dikeni kodlayan gende bir hata yapıyorsa bu defa diken farklı görünüyor. Farklı bir şekli de olabiliyor. Ben burada onu farklı renkle çizeceğim. Ve şimdi bu dikenlerin hepsinin rengi sarı oldu. Tamam mı? Bunu biraz senin paltoyla dışarı çıkmana benzetebiliriz. Sonra değiştiriyorsun ve farklı renkte bir palto giyiyorsun. O zaman dışarıdaki herkese farklı görünürsün. Bu virüs de başta beyaz virüs için üretilmiş olan antikorlara farklı biri olarak görünüyor. Yani senin çok sayıda beyaz antikorun olsa da bu sarı virüse karşı seni hiçbir şekilde savunamıyorlar.
Grip virüsünün sahip olduğu bu kendini dönüştürebilme yeteneği onu çok tehlikeli kılabiliyor. Dış protein katmanı sadece küçük bir değişiklik gösterse bile, ki buna antijenik kayma deniyor, o hala tanıdık bir virüs. Mevsimsel griple yaşanan şey bu. Mevsimsel grip virüslerinin dış katmanında yaşanan bu minik değişiklikler, bağışıklık sistemimizin bize bir miktar koruma sağladığı anlamına geliyor. Ama asıl tehlike, yeni ve hiçbir şekilde tanınmayan bir grip virüsünün ortaya çıkması. Salgın potansiyeli olan bir virüsün. Vücutlarımızın ona karşı mücadele edebileceği bağışıklığı yok ve çok daha ciddi hasara neden olabiliyor. Salgın grip virüsleri ortaya çıkıyor çünkü gribe yakalanan tek canlı türü insanlar değil. Salgın oluşturan grip virüsleri başka hayvan türlerinden insanlara geçen türler. Bunlar genellikle kuşlar, ördek, kaz, kuğu gibi yabani kuşlar. Ve bu virüslerin özelliği şu, hala grip virüsü olsalar da iç kısımlarında birebir aynı görünseler de paltolarının dış kesimde bulunan dikenlerin tamamen farklı olması. Bu virüsler hayvan popülasyonundan genlere sahip olduğu için de paltoları ciddi şekilde farklılık gösterebiliyor. Buna da antijenik kayma deniyor. Bu da insan bağışıklık sisteminin ona tamamen hazırlıksız olduğu anlamına geliyor. İşte bu yüzden herkes hastalanıyor. Salgın çok fazla yayılıyor çünkü herkes ona karşı korumasız. Ve virüs haftalar hatta günler içinde dünya genelinde yayılabiliyor. Şu anda bile dışarıdaki kuş popülasyonunda çok sayıda endişe verici grip virüsü dolaşıyor. Bu virüsler şimdilik insanlar arasında kolayca geçiş yapabilecek kadar mutasyona uğramadı. Korkmamızın asıl sebebi bunu yapabilecek olmaları. O yüzden bir deney gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki salgın patlak vermeden mümkün olduğunca çok veriye ihtiyacımız var. In Hazelmere, we've been using our local app to track nearly 500 people for 3 days. The aim here is to see in exceptional detail how a virus moves from person to person as an outbreak unfolds. If we can see what drives an infection through this community, it could help save the lives of these people come a real pandemic. Hi, it's Friday. The shop is super busy. We've had an absolutely mental day. I know a lot of people are using this pandemic app that are in the pub. I probably have contaminated quite a few people now, or if any of they've got it, they've probably given it to me. It's my Friday evening. My son's got a friend coming round and I'm about to cook them both dinner, so if I am contaminated, that will pass on. I hope this information is helpful to you. Have a good evening. Cheers. Hazelmere'deki bütün gönüllülerimiz kaderlerini öğrenmek üzere. Buraya gelen insanların bazıları hastalandıysa bile bunu sadece bilgisayar modelimiz biliyor. Bireysel sonuçlarını açıklayabilmek için onlara bir PIN kodu vermem gerekti. Daha önce örneği olmadı. Böylesi bir deney asla gerçekleştirilmedi. Kasabada yaptığım yürüyüşün bir etkisi olmuş mu bunu öğrenmek üzereyim. Dürüst olmak gerekirse ben biraz gerildim. Hastalığı bulaştırabilmek için 0 numaralı hastaya ihtiyacımız vardı ve tahmin edebileceğiniz üzere o da bendim. Şimdi herhangi birinizi başarıyla enfekte edip edemediğimi öğreneceğiz. Tamam, telefonlarınızı çıkarın. Sizlere 2 farklı PIN kodu vereceğim. Bu PIN kodunu girdiğinizde hastalanıp hastalanmadığınız anlaşılabilecek. Hastalığa yakalanmışsanız lütfen şu tarafa geçin. Hastalığa yakalanmadıysanız da şurada durun. Tamam, 2 PIN kodu şöyle. Davul sesi. Android telefonu olanlar lütfen şunu girsin. 8165. iOS olanların da PIN kodu 8195. Tamam, şimdi hastalandıysanız eğer bu tarafa, hastalanmadıysanız lütfen diğer tarafa geçin.
Şuna bakın. İtiraf etmeliyim. Evet, sayınız epey yüksek olmuş. Bayağı insana hastalık bulaştırmışım. Bu harika bir sonuç. Toplayabildiğimiz bu küçük grupta bile 72 insan hastalığa yakalanmış. Evet, hastalığa yakalandım. Bu sonuca cidden şaşırdım. Ben de bir kişiye bulaştırmışım. Hastalığı kaçta ve nerede kaptığımı çok iyi biliyorum. Yıllık izinde olduğum için fazla bir şey yapmadım. Genelde evdeydim. Bir kez dışarı çıkmıştım. Onda da hastalık kaptım. Ama bu gördüğünüz Hazelmere'de yaşayan gönüllülerimizin sadece küçük bir kesimi. Hastalığın kişiden kişiye nasıl geçtiğini görmek için büyük resme bakmak zorundayız. Cambridge Üniversitesi'ndeki Profesör Julia Gogg liderliğindeki matematikçilerimiz verileri işlemeyi tamamladı. Göstermek istediğim ilk şey 0 numaralı hastanın izi, o da sensin. Burada ana caddeyi görüyoruz. Evet, spor salonu. Önce oraya gidip yoga yaptım. Doğru. Oradaki mavi nokta da kullanıcılardan biri, başka bir kullanıcı. O sağlıklıydı çünkü herkes sağlıklı başlamıştı. Bir tek sen hasta bir şekilde başladın. Bakalım onunla yolun kesişince neler İşte oluyor. geliyorum. Onlara bulaştırmaya hazırım. Bazı sıçramalar var çünkü video çektim. İşte şimdi bulaştırmış Şimdi oluyorum. onlar da hasta ve sonra onlar ana caddeye çıkıyor. Yani başka biriyle karşılaşırlarsa diğer kişinin de hastalık kapma ihtimali var. Kesinlikle. Ne kadar yakın ve ne kadar uzun temas ederlerse ihtimal o kadar artar. Burada bir kişi vardı ve bir kişi hastalandı. Sonrasında ne oldu? Evet, hadi bakalım. Şimdi ana caddeye biraz uzaktan bakıyoruz. Ben hala ortalıkta dolaşıyorum. Evet, şimdi sayı artıyor. Birçok insan hastalık kapıyor. Evet, mavi noktalar henüz hastalığı kapmamış insanlar ve etraflarındaki turuncu ya da kırmızı daireyi görüyorsun. Seninse etrafında kesik çizgili bir daire var. Ama gördüğüm kadarıyla bir de benimle ya da başka insanlarla temas edip de hastalığa yakalanmamış olanlar var. Yani her temasta bulaşma olmuyor. Hayır, bu yakınlığa ve süreye bağlı. Şimdi Hazelmere'in tamamını görüyoruz. Bu da benim markete gittiğim an. Ayrıca günün sonunda bara uğradım. Günü bitirmek için güzel bir yöntemdi. Şu anda saat akşam 6. Ben 10.30 gibi gitmiştim. Şu safhaya kadar toplamda kaç kişi hastalandı? Yani bunu bilebilir miyiz? Evet. 77 kişiye bulaştı. 77 mi? Evet. Sadece bir günde. Çok doğru. Sadece kasabaya geldiğim andan itibaren. Tamam. Ben kaç kişiye bulaştırmışım? Sen 9 kişiye bulaştırmışsın. Ve 9 kişiden başkalarına bulaştı, başkalarına da. Vay! Virüsümüze karşı bir bağışıklık olmadığından 3. günden sonra gönüllülerimiz arasındaki salgın tamamen kontrolden çıktı. Birçok insana bulaştı. Haritanın her yerindeler. Böyle bir şey olamaz. Ne yaptım ben? Vay canına, her yerde. Artık küçük kümeler halinde de değil. Neredeyse hemen her yerde. Ve hala insanlara bulaşıyor. Aman Tanrım. Sadece ana caddede yürümüş olan bir insandan çok fazla sayıda kişi virüs kapmış gibi görünüyor. Sadece 3 gün içinde küçük deneyimize katılan insanların %86'sı hastalığı kaptı. Salgın virüsümüz orman yangını gibi yayıldı çünkü kimse ona bağışık değildi. Bu gerçek bir virüs olsaydı kasabada hayat tamamen duracaktı. Böylece bir hastalığın insandan insana nasıl yayılacağına dair sıra dışı bir simülasyon gerçekleştirmiş olduk. Daha da önemlisi, uygulamamız bize bir salgının hızla yayılmasını nasıl engelleyebileceğimiz konusunda önemli bilgiler verdi. Hastalık bulaşmış olan insanların cep telefonu uygulaması, onların hastalığı kaç kişiye bulaştırdığını da söylüyor. Kimseye bulaştırmamış olan kaç kişi var? Bir ya da daha fazlasına bulaştıran kaç kişi? 2 ya da fazlası, 3 ya da fazlası, 4 ya da fazlası, 5 ya da fazlası. Siz kaç kişiye bulaştırdınız? 6. 6. Ya siz? 5. Tamam. Bunlar bizim süper yayıcılarımız.
Siz 6 kişiye bulaştırmışsınız öyle mi? 6 kişiye bulaştırdım ve bu konuda çok suçluyum. Kafedeki birçok kişiden özür dilemem gerektiğini de iyi biliyorum. Sizce olay orada mı gerçekleşti? Oradan mı bulaştı? Cuma sabahı. Kafede mi oturuyordunuz? Doğru. Ama bir şey daha fark ettim. 0 numaralı hasta yürüyüşüm sırasında sizinle konuşmuştum hırdavatçı dükkanında. Bu doğru. Orada mı çalışıyordunuz? Evet. Size ben mi bulaştırdım? Öyle görünüyor. Sonrasında siz kaç kişiye bulaştırdınız? 8. 8 kişiye. Bu sizi şampiyon yapıyor. Tabii bu kazanması güzel bir şampiyonluk Hayır. değil. Sizce dükkanda konuştuğunuz insanlara mı bulaşmıştır sadece? Sanırım sebep yoğun bir müşteri akışına sahip olmamız. Dükkanımız kalabalık. Aslında çok şaşırdım. Bilemiyorum. Cidden çok şaşırtıcı. 8 kişi. Verilerimizin de gösterdiği gibi salgın hastalıklar söz konusu olduğunda açıkçası hepimiz eşit durumda değiliz. Salgın araştırmacıları Justin gibi insanlara sosyal süper yayıcılar adını veriyor ve gerçek bir hastalığın yayılmasında kilit öge olarak görülüyorlar. İşi ya da hayat tarzı gereği çok fazla insana temas eden birinin hastalığı çok daha fazla yayması normal gibi görünüyor. Yine de bu ilk kez bu şekilde yapılan bir deneyle ispatlanmış oldu. Uygulama sayesinde şimdi potansiyel olarak hayat kurtarabilecek bir fikri test edebiliriz. Süper yayıcıların kimler olduğunu anlayabilirsek kontrolü sağlamayı başarabiliriz. Örneğin bir aşı bulduğumuzu düşünelim ama bu ya çok az sayıda var ya da sınırlı zamanda uygulanması gerek diyelim. Yani herkesi aşılayamıyoruz. Kimleri aşılayacağımız konusunda seçim yapacağız. Evet, seçici olmalıyız. Kesinlikle ve rastgele seçmek yerine stratejik davranabilir ve çok sayıda insana yayacak ya da hastalığı bulaştıracak kişileri seçersiniz. Şimdi solda orijinal Hazelmere salgınımız, sağda da süper yayıcıları aşılamış olsaydık ne ile karşılaşacaktık onun tahmini var. Bunu nasıl hesapladınız? Evet, bunun için 3 kişiden fazlasına bulaştıran kişileri seçtik. 3 ya da daha fazla kişiye. Yani onları soyutladınız. Aşıladınız ki virüse karşı bağışıklıkları olsun ve değişimi gözlemlediniz. Evet. Tamam. Ve bunu 46 kişi için Evet. yaptık. Yani çok az sayıda aşı kullandık. Gördüğünüz gibi noktalar aynı yerlerde. Ama Bu benim. Yürüyüşümü yapıyorum. evet. İlk günden. Biraz yayıldı. Burada hızlı bir ilerleme var ama onu daha önce de gördük. Burada sayı çok az gerçi. Ve şu an 2. gündeyiz. Çok az. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yani biz nüfusun sadece %10'unu aşılayarak... Salgını aşırı yavaşlatmış olduk. ...46 kişiyi aşıladık. Steven, bunu sen hazırlamıştın. Süper yayıcılar olmayınca kaç kişi daha az hastalanmıştı? Bu sayı 112 kişi daha az oldu. Tamam. 112 kişi. Yani bu kişiler hastalığa karşı aşılanmamışlardı. Yine de virüse yakalanmadılar. Bunu sağlayan şey de süper yayıcılarımızın baştan virüsten korunmuş olması gerçeğiydi. Bu kesinlikle doğru. Demek ki değişebiliyor. Uygulama kullanıcılarımızın sadece %10'unu aşıladığımızı varsaydık. Ama süper yayıcıları kullanmak salgına yakalanan insan sayısını %40 azalttı. Eşsiz bir deneyle test edilen teori de bu. Kraliyet Koleji'ndeki araştırmacılar, bazı insanlar biyolojik süper yayıcı olabilir mi diye araştırıyor. Onları salgınlara daha yatkın yapan bir özellik olabilir mi diye genlerine bakıyorlar. Biyolojik bir neden varsa, bir salgın başlamadan önce süper yayıcıları tespit etmenin yolu da olabilir. Bu olay salgın kontrolünde bir devrim sayılabilir ve bugün burada başlayabilir. Saat sabahın 7'si ve burası da sıradan bir hastane servisine benziyor. Aslında burası bizim araştırma tesisi. Ama içerideki hastalar son derece sağlıklı bireyler. En azından şimdilik.
Joydeep Datta teknik olarak hasta değil. O, bu koğuşta karantina altına alınan 10 sağlıklı gönüllüden biri. Az sonra büyük dozda saflaştırılmış domuz gribi virüsüne maruz kalacak. Çünkü araştırmacılar insanların aynı virüse karşı farklı tepki vermesini neyin neden olduğunu bulabileceklerini umuyorlar. Deneyi yöneten kişi Dr. Chris Chu. Grip salgını konusunda bilemediğimiz çok şey var. Bazı insanlar neden diğerlerinden daha hasta oluyor ve aslında bulaşıcılık nedir onu bile tam olarak bilemiyoruz. Birini aşırı bulaşıcı yapan şeyin ne olduğunu bulmak için ekip Joydeep ve diğer gönüllülere grip bulaştıracak, sonra verdikleri tepkileri karşılaştıracak. Bu kapların her birinde 5 milyon domuz gribi virüsü partikülü bulunuyor. 2009 salgınına yol açan miktar da bu kadardı. Bu arada Joydeep yan odada sakince bekliyor. Bunu yapmak istemenin nedeni ne? 2009'da ailemden biri domuz gribine yakalandı. Ve bu onu gerçekten çok etkiledi. Hatta belirli ölçüde hayatını bile değiştirdi diyebilirim. Şimdi ona verilen 5 milyon grip virüs partikülüyle Joydeep'in kişisel biyolojisi arasında bir savaş başlayacak. Şu an için nasıl bir tepki vereceğini tahmin edebilmek imkansız. Takip eden günlerde diğer gönüllülerinkiyle birlikte onun örnekleri de test edilip ne kadar hastalandıklarına bakılıyor. Herkese aynı doz bulaştırılmıştı. Bu da sonuçlar arasındaki farkı belirleyici kılacak. Chris, önce bana diğer gönüllülerden birinin örneğini gösteriyor. Burada gördüğün şey şu. Yeşil olan her nokta gripten etkilenmiş olan bir hücre. Yani domuz gribi virüsü fiziksel olarak orada göründüğü gibi yeşil renkte. Doğru, bu yeşillerin hepsi virüslü hücre. Ama Joydeep örneğinde radikal bir fark göze çarpıyor. Hücrelerde kopyalanıyorlar ve Joydeep burnunda diğer kişilerden çok daha fazla virüs üretti. Çok yoğun olan bölgelerden birine odaklanıp büyütüyor ve burada bir grubun iyice şiştiğini, hatta dağılmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Vay canına. Bu neredeyse bir duman bulutunu andırıyor gibi. Sanırım bu patlayan ve tamamen dağılan bir hücreyi temsil ediyor. İçi tamamen virüsle dolmuş. Evet. Aman tanrım. Bu doğru. Yaşanan şey tam olarak bu. Sonuç çıkarmak için erken. Ama eldeki veriler Joydeep'in biyolojisinde onu aşırı bulaşıcı kılan bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Yani siz burada grip virüsünü aşırı ölçüde bulaştıran insanları saptayabilecek genetik bir özellik bulabilme umuduyla çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet, elde etmeyi umduğumuz sonuç bu. Vay canına. There is a way to go before this research turns into a reality. But once we have the ability to identify super spreaders, our data shows vaccinating them could be an effective way of reducing a contagion. What's so exciting about the data we have gathered is that mathematicians can now use it to test a range of interventions. What if we closed schools? How would that impact the number of people infected? And shutting down places where people gather? Or asking them to stay at home? Now we have this data, there are all manner of possibilities that could be tested to reveal how communities like Hazelmere could be saved. But for one snag. Hazelmere is not closed off from the world. I've been down to Christchurch in Dorset. Now down on the Bakerloo line from Marylebone and just like to jump on the tube and head back to Waterloo. Viruses. Virüsler kasabadan kasabaya, köyden köye ya da şehirden şehre, biz onları nereye götürürsek oraya gidiyor. O yüzden 3 hafta önce ülke çapındaki deneyimizi de başlatmıştık. 10.000 kadar insanı katılmaya ikna etmeyi umuyorduk.
Deneyimizin ikinci aşamasında BBC salgın uygulamasını ülkenin dört bir tarafından veri toplamak için kullanacağız. Ve matematikçilerimiz İspanyol gribi benzeri bir virüsün ne kadar hızlı yayılabileceğini hesaplayacak. Böylece kaçımızın hastalığa yakalanabileceğini ve kaçımızın ölebileceğini hesaplamış olacağız. Ulusal deneyde kullanıcılar zararsız sanal virüsümüzü uygulamaya açtıkları anda kapacak ve bu defa 24 saat boyunca saatte bir kez izleri sürülecek. Şimdiki hedef ülkenin tamamındaki seyahatlerini takip etmek. Şehirlerde, kasabalarda, hatta kırlarda gezecekler. Uygulama yalnızca kullanıcılara yaş ve cinsiyetlerini soracak. Söz konusu 24 saat içinde karşılaştıkları kişilerin sayısını ve yaşlarını rapor etmelerini isteyecek. Amaç ne kadar hareket edip temasta bulunduğumuza dair bilgimizi geliştirecek olan verileri toplamak. Örneğin, acaba bazı yaş grupları diğerlerinden fazla mı seyahat eder? Yaşlı insanlar ne kadar izole yaşar? 10.000 kullanıcı bulabilirsek şu ana kadar Birleşik Krallık'ta toplanmış en büyük, en ayrıntılı veri dizisine sahip olacağız. Ölümcül bir salgının ülke genelinde ne hızla ve ne kadar uzağa yayılabildiğini hesaplayabileceğiz. Çok yüksek öldürme oranına sahip olan bir virüs hava yoluyla insanlara bulaşabilecek olursa elimizde çok yıkıcı bir salgın olasılığı var demektir. Dünya genelinde milyonlarca insan ölebilir. Bir salgının geleceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bunlar sık rastlanan olaylar. 2009'daki son grip salgınında gördüğümüz şey, ki o da orta derecede bir salgın sayılırdı, sağlık sistemimizin bununla neredeyse başa çıkamayacak hale gelişiydi. In my mission to get the best data, I need to involve people from all ages, but especially the ones we know least about, young people. Which is why I'm bringing in some big guns to help spread word about the BBC Pandemic app. Masters of new media, social media. These guys are a new breed of marketers. They've got Twitter, Facebook and Instagram wrapped around their little finger, and hopefully they're going to help me make the BBC Pandemic go viral. If everyone in this room looks a bit on the young side, it's because I'm told the average age of people here is 23. Now, that means that a lot of these people were born after 1995 and really are the first generation that was raised in the smartphone era. Now, given that this is the group that I need to target, who better to ask for help? The team here are fabulously well connected on Facebook, with about 3 million young adult followers in the UK alone. Hi guys, we're out here in the city centre today trying out BBC's new Pandemic app, which could potentially... A specially crafted video targeting this group has been sitting on their Facebook page for the last 5 hours. But has anyone bitten? So on Facebook, we've reached 1,015,750 people. Okay, so what does that mean by reach? Does that mean it came up in their timelines? That means that 1,015,750 people have actually seen that video. Like, not necessarily watched the whole video, but they have seen that video on their timeline. So how many people watched it? How many people watched it? So how many people actually watched it? That is 263,885 video views. Watching the video is one thing. But how many people actually followed the link to the app? Just on Android devices, Okay. 1,473. But then on Apple, obviously, we've got a lot higher, 4,340. That's amazing. So we have got pushing 6,000 people. Pushing 6,000, yeah. In 5 hours. I am actually deeply impressed. I'm deeply impressed. That is genuinely amazing. Is that amazing? Sounds like a game changer. The more people that download it and use it, the more effective it is for us. Sosyal medya ve matematik ciddi bir silah sayılmaz.
Ama salgınla savaş sırasında vazgeçilmez hale geliyorlar. Modern tıbbın tüm mucizelerine rağmen İspanyol gribi benzeri bir başka virüs yine toplumu durma noktasına götürebilir. Şu an hepiniz İspanyol gribi sırasında yaşanan çok sayıda ölümün tarihte kalmış bir olay olduğunu düşünebilirsiniz. Ve antibiyotik gibi silahları olan modern tıp açısından bu bir noktaya kadar doğrudur. Antibiyotikler genellikle grip kurbanlarının çektiği ve bazen onları öldüren ikincil bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olabilir. Bakteriyel zatüre bunlardan biridir. Ama antibiyotikler kesin tedavi olmaz. Çünkü onlar virüslere karşı işe yaramaz. Antibiyotikler bakteri kaynaklı hastalıkları, bakteriyi hayatta tutan süreçlere müdahale ederek tedavi eder. Ama virüsler canlı değildir. Onlar sadece genetik materyal içeren torbalardır. Bu da antibiyotikler virüslere karşı etkisiz kalıyor demek. Asıl ihtiyaç olan şey bir aşı. Her sonbaharda binlercemiz sıraya girip mevsimsel grip aşısı oluyoruz. Her sene bizim için yeniden tasarlanıyorlar. Aşılar antikor üretmek için tasarlanıyor. Bunlar da o kış ortalıkta dolaşan belirgin bir grip virüsünün iğnelerini bloke ediyor. Ama grip virüsü salgınında sorun, ondan ancak insanları hasta etmeye başladığından haberinizin olması. Ve bir aşı tasarlamak zaman alabiliyor. Ne kadar sürüyor öğrenmek istiyorum. Böylece onu da BBC salgınının yayılması tahminlerimizdeki denkleme dahil edebiliriz. Ben de kalkıp Birleşik Krallık'taki grip aşısı üreten 2 fabrikadan birine gittim. Şu anda her sene ihtiyaç duyulan mevsimsel grip aşısının milyonlarca doz örneğini hazırlıyorlar. Vah canına. Şimdi seni aşağı kısımdaki bölüme indireceğim. Hepsi de bunlar sayesinde gerçekleşiyor. İşte burası yumurtaların çiftliklerden geldiği yer. Dr. Laura O'Brien bu tesisin sorumlusu olan kişi. Bu cidden yoğun bir öğleden sonra sayılabilir. Aşı yapmak için neden yumurta kullanıyoruz Laura? Onlarca yıldır grip aşısı üretmek için yumurta kullanıyoruz. Çünkü virüslerin büyümek için yaşayan hücrelere ihtiyacı olur. Tek bir yumurtayı düşünecek olursan, içinde çok sayıda yaşayan hücre vardır. Kabuğuyla korunmaktadır. Yani neredeyse steril bir ortamdır. Virüslerin yerleşmesi ve büyümesi için mükemmel bir alandır. Burada çok sayıda yumurta görüyorum. Günde kaç yumurtaya ihtiyacınız oluyor? Haftanın her günü bu tesisimizde 500.000'a yakın yumurta kullanıyoruz diyebilirim. Bu yumurtalar kuluçkaya giriyor. Bu fabrika şu anda sadece mevsimsel grip aşısı üretiyor. Döllenen her bir yumurtaya grip virüsü aşılanıyor ve burada ürüyorlar. Sadece birkaç gün sonra yumurtaların içi virüs partikülleriyle doluyor. Ardından bütün bu virüs partikülleri etkisiz hale getirilerek aşı oluşumuna gidiyor. Yani grip oluşturmayacak hale geliyorlar ama yine de insan vücudunu antikor üretecek kadar kandırabiliyor. Onları değişik kuluçka makinelerine koyuyoruz. Yani gördüğüm bütün bu yumurtalar aynı gün içinde aynı kuluçkaya girmiyor. İş grip aşısı yapmaya geldiğinde öncelikle yumurtaların içinde hangi tür grip virüsünü yerleştireceğinizi bilmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından idare edilen bir küresel gözleme sistemi, insana sıçrayan hayvan grip virüslerini sürekli olarak takip ediyor. Bu salgın virüslerinden birinin kontrolden çıktığını ilan eden de yine Dünya Sağlık Örgütü oluyor. Laura, anladığım kadarıyla bir salgın ilan edildiğinde üretim tamamen değişiyor. Türü açıklandığı zaman, yani bomba patlayıp da salgın ilan edildiği zaman bu tesiste bir salgın cevap planımız var ve hemen onu harekete geçirebiliyoruz. Ve salgın virüsünü izole edip tanımlamak için zamana karşı bir yarış başlıyor. Böylece bir aşı oluşturulup üretime geçilebiliyor. O zaman herkes güverteye deniyor, aciliyet beliriyor. Evet. Peki hadi tamam dendiği o andan itibaren ilk kutu aşıyı üretmeniz için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Şu ana dek sektör genelinde tür salgını konusunda ortalama 4 ay içinde o türe ait ilk doz aşıyı dünya genelindeki hastalara ulaştırabileceğimizi gördük. Bir salgın aşısının test edilip piyasaya sürülmesi için en az 4 ay geçmesi gerekiyor.
Bu rahatlatıcı bir düşünce. Peki ama aşı çıkmadan önce kaçımız bu virüse yakalanmış olacağız? Cevabı öğrenmek için ulusal deneyimizin sonuçlarını kullanabiliriz. Ulusal çaptaki BBC salgını uygulamasını 2 ayı aşkın süre önce çıkarmıştık. Değişik yaşlarda farklı yerlerden binlerce insanın virüsümüze yakalanmasına ihtiyacımız vardı. Ancak bu sayede ülkede nasıl seyahat ediliyor, kimlerle temas ediliyor verilerine ulaşabilirdik. Peki ne sonuç elde ettik? Adam, birkaç hafta önce buluştuğumuzda bana bir görev verdin. Dışarı çıkıp sana veri dizisi bulmamı istedin benden. Tam olarak ne istediğini bize bir daha anlatır mısın lütfen? Amacımız sosyal temas ve seyahatler konusunda veri elde etmekti. Bu tür şeyler hastalıklarda önem taşıyor. Bunlar bir arada ve çok sayıda insanın katılımıyla elde edilirse salgın öngörüsü konusunda değerli bilgiler Peki oluşacak. Julia, kaç kişiden bilgi alabildiğimizin cevabı sende. Bize 10.000 kişi lazımdı, öyle değil mi? Senin bize belirttiğin rakam Doğru. buydu. Hazır mısınız? Evet. Bu harika. Aha, vay Yani canına. yaklaşık Çok 29.000 kişi etkileyici. var. Harika bir şey bu. Peki bu tamamen erişilebilen doğru düzgün bir veri mi? Yani herkesten bilgi aldık mı? Evet, bunların hepsi uygulamayı kullanan kişiler ve bize hareketleri, yerleri, temasları, buna benzer her şey hakkında bilgi verdiler. And that kind of data, is that spread across different age groups and different areas? Yeah, so this is one of the important things you wanted, wasn't it? So I can show you how it's distributed by age. And here we go. This is fantastic. We've got the younger age groups, we've got the kind of young adults right up to much older people. The previous data set was mainly people over 35, is that right? Yeah, I think one of the challenges with particularly survey data is you get much more participation in older age groups. Is to have these young groups, have kind of young professionals is just fantastic. We don't have this in this scale anywhere else. Our app has generated a massive set of data about the movements of men and women of different ages, living in cities, towns, and rural areas all over the country, and how much they mix together. It's revealed new information. We now know the over 60s make more, longer journeys than people under 24. And country folk spend more time further away from home than city dwellers. All this information improves the calculations and the accuracy of pandemic predictions. Ama ölümcül bir virüsün Birleşik Krallık'ta yayıldığını öngörmeden önce modelimiz için bir bilgi parçasına daha ihtiyacımız var. Grip virüsü ne kadar kolay yayılabiliyor? Belirgin bir enfeksiyon için model hazırlama yollarından biri R0 olarak bilinen bir değer kullanmaktır. Ve bu da hastalıklı sıradan bir insanın o virüsü kaç kişiye bulaştırdığına dair bir bilgidir. Yani bir kişi hastalığı kaç kişiye bulaştırıyor? Doğru. Hassas bir popülasyona bir hasta girerse kaç yeni hasta oluşturur bilgisi. Ve bu farklı hastalıklar için farklı oluyor değil mi? Yani kızamık, Ebola benim aklıma gelenler ama... Doğru. Örneğin Batı Afrika'daki Ebola ilk başlarda bazı bölgelerde 2 civarındaydı. Yani her bir hasta ortalama olarak 2 yeni hasta getiriyordu. Ama kızamık için bu daha yüksek. 15'e hatta 20'ye kadar çıkabiliyor. Yani bir kişi hastalığı 20 kişiye bulaştırabiliyor. Hassas bir popülasyona girerse doğru, evet. Bu yüzden o durumda aşı önemli. Peki sen bu grip için kaç katsayısını kullandın? Son salgınlara baktık ve tipik katsayı 1,5 ile 2 arasında ve biz de BBC salgını için R0 katsayımızı 1,8 olarak belirledik. Tamam, bu öyle yüksek sayılmaz. Bu bir salgın için aşırı yüksek bir sayı değil. Biz de kabul edilebilir bir senaryo hazırladık diyebiliriz. İşte beklediğimiz an geldi. Yaklaşık 30.000 uygulama kullanıcısı sayesinde şu an en iyi erişilebilir bilgi setine sahibiz ve ekibimiz bunu hesaplamalarında kullanabilir. Matematiksel model tahminine göre bugün Hazelmere'da İspanyol gribi tarzı bir başka salgın başlarsa Birleşik Krallık'ta kaç kişi hastalığa yakalanabiliyor öğrenelim. Burada Hazelmere kırmızı ile gösterildi ki yerini görebilelim. Ayrıca yayılışı da takip edeceğiz. Vakalar arttıkça o bölgelerde kırmızıya dönecek. Yanı sıra toplam hasta sayısını gösteren bir çubuğumuz olacak. Hazır mıyız? Yani çabucak Londra'ya varabiliyor. Şimdi biraz uzaklaşmak gerek. Şimdiden geniş plandayız. Şunun nasıl da yayıldığına bakar mısınız? Glasgow ve Belfast bölgesine bakın. Edinburgh'dan önce bulaştı.
Bakın tam 43 İnanamıyorum. milyon insan oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. İnanamıyorum. 43,3 milyon insan, bu da ülke nüfusunun 2/3'ünden fazlası demek. Binlerce uygulama kullanıcısından gelen verileri temel alan model, ülkenin çok az bir kısmının salgından kurtulabileceğini öngörüyor. Sadece çok ücra bölgeler mavi kalmayı başarıyor. Ama ölü sayısı tahminleri çok daha şoke edici. 1919 Mayıs'ının sonunda İspanyol gribinden ölenlerin sayısı sadece İngiltere ve Galler'de 150 bini çoktan aşmıştı. Küresel çapta hastalanan insanlardan en az %2'sinin öldüğü düşünülüyor. Ülke çapında 43 milyon kişinin virüs kaptığı ve hastalandığı en kötü senaryoyu dikkate alacak olursak, günümüzde %2'lik bir ölüm oranı tam bir felaket anlamına geliyor. Olamaz. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten büyük bir rakam. Yani kötünün de kötüsü diyebiliriz. Ölü sayısı çok yüksek. Elimizdeki verilere dayanarak gelecekteki salgınlarda bekleyeceğimiz şey bu. 800 bini aşkın ölü ve milyonlarca hasta insan. Ama hesaplamalarımızın ortaya çıkarabileceği şoke edici bir başka bilgi daha var. Bu ölümlerin ne kadar çabuk yaşanacağı. Peki bütün bu ölümler ne kadarlık bir zamanda görülecek, bunu biliyor muyuz? Evet, zaman çizelgesine bakabiliriz. Onu da burada gösterelim. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve zaman geçtikçe verileri göreceğiz. Yukarısı gün oluyor. Birinci günde Haslemere'dayız. Bu 1 ay sonrası Londra. 2 ay sonrası Evet, 2 ay gördüğünüz sonra. gibi rakam çok Manchester'da arttı. geldi. Manchester, Hareketi dışına bakın. Edinburgh, Belfast. Görüyor musunuz? Uzak mesafelerde birkaç nokta Evet. belirdi değil mi? Kuzey İrlanda'ya da sıçradı. Evet, bu da 60. günde. 2 ayda oldu. Aberdeen'e bile çok önceleri gelmişti. Çok uzun sürmüyormuş değil mi? Hayır, bu çok ürkütücü. Ama elbette orada bir zaman çizelgesi var tabii ve elbette bu gezegende bir grip salgını çıkacaksa eğer, Haslemere gibi bir yerden çıkmaz. Dünyanın başka bir yerinden çıkacaktır. Evet, muhtemelen başka yerde başlayacak. Bu virüslerle ilgili bilgilerimize dayanarak Güneydoğu Asya gibi bir yerden başlayacak diyebiliriz. Peki öyle olursa ne kadar vaktimiz olacak? Öyle bir bilgiye sahip miyiz? Orada çıktığını varsayarsak Birleşik Krallığa gelmesi 2 ila 4 hafta sürebilir. Tamam, buna 1 ay diyelim. Güney sahillerinden başlayıp Aberdeen ve Belfast'a kadar çıkmasının da yaklaşık 2 ay sürebileceğini biliyoruz. Toplamda 3 ay eder. Ve ben grip salgını virüs aşısının çıkmasının en az 4 ay sürdüğünü öğrendim. Yani arada çok ciddi bir boşluk var. Verilerimiz alarm veren bir gerçeği ortaya çıkardı. Birleşik Krallık'ta kontrolsüz bir salgının 800 bin insanımızı öldürebileceğini tahmin ettik. Bir aşı çıkmadan önce 43 milyona yakın insan hastalığa yakalanmış olacak. Until the precise nature of the virus shows itself, we won't know how many will actually fall sick. But government plans assume half of us will be affected. It is truly frightening. What would any of us do faced with the prospect of a pandemic virus sweeping towards our hometown? The gravity of the situation has made our volunteers reflective. So if we caught a deadly virus, what would we do differently? Do you think we'd still come to this place? No. What would we do? Stay at home. Stay at home. Why would we stay at home? So no one else catches the virus. Right, John and I are just driving up to North London. We were just thinking about whether, if there was a pandemic, whether we'd be doing this, and the answer is we both agree is no. We'd be staying at home. If you thought it was that infectious that it could just travel really, really quickly, you'd just want to stay put because number one, you wouldn't want to give it to anyone else, but you wouldn't want to be around anyone that might have it. If you found out now, it's happened, it's happening now. Yeah, okay. Was the first thing to do to get back to your kids? Yes, on the one hand, but then if what turn that on the head? Yeah. If there's a risk that you're infected and they're not, yeah, if you're like patient zero. Do you go home? You tell me. When a pandemic arrives in the UK, the NHS will be on the front line. Dr. Chloe Selwood leads pandemic planning for NHS England.
We do plan for the reasonable worst case scenario, so we look at what 1918 was like and we look at those numbers and we translate them across to now and we think about how that could impact on the NHS, and that's where modelling comes in. That gives us some numbers and that helps us to think about how the NHS might be affected and how the NHS might need to respond differently. So if you think about 50% of the population being affected in the reasonable worst case scenario, if all of those cases happened in 1 week, that's a really big, short, sharp peak, lots of cases. If we can slow the spread so they happen over a much longer period, that reduces the impact on the NHS and makes it much more manageable. Yes, we're seeing a pandemic for a longer period of time, but it's fewer patients at any one time. And of course, therefore, then increase the likelihood of the NHS being able to cope. Yes, exactly. We need ways to slow down a pandemic when one inevitably hits. And this is where mathematical modelling can come in. It can provide hard numbers to help guide decisions, because the long-term closure of schools or public transport would have an enormous impact on society. Interventions like that can't be taken lightly. But our data can be used to test a far simpler idea too. The government have a key message during any major outbreak. They tell us to wash our hands. But what difference would it make if we did? Could something as simple as hand washing make any real dent on the death toll? We've asked Julia to try something that has never been done before. She's used our data to simulate the impact hand washing could have in a major flu outbreak. What we can model here is the effect of everybody, and again, we're assuming the best case scenario. Everybody takes extra precautions. That means washing hands more often, certainly after meeting infectious people, but maybe washing hands like 5 to 10 times more than normal per day, and everyone does it for the full period. And we can look at the effect that has on transmission. Okay. So on the left is the one we've seen before. It's way less. There's nothing on the right yet. So look at the numbers. So now, by 2 months, actually, only London 3 is months really now. affected. Do you know, do you think it's going to reach final same number of, but it's just slower? No, overall. Well, it doesn't look like, I mean, it's That's a slowing good down question. as well, right? So two things happen there. It's definitely slower in spread, and the total number is what? Lower. It's only 3/4? Yeah, 3/4 of what you had before. That's, 13 million people who don't have the virus. That's quite a big, persuasive message there, isn't it? Just washing your hands. But, we're talking about genuinely millions of people and potentially hundreds of thousands of lives. That's right. If there's 13 million cases averted, that's a lot of lives. Bir sonraki salgına karşı plan yapmaları için araştırmacılara tüm verilerimizi ileteceğiz. Ama dünya genelindeki laboratuvarlarda salgın tehlikesine karşı başka bir çözüm üzerinde çalışılıyor. O laboratuvarlardan biri Londra'daki University College. Başında biyokimya mühendisi Dr. Tirat Mukhopadhyay bulunuyor. Tarit gibi araştırmacılar inanılmaz miktarda grip aşısını çabucak üretmenin yeni ve radikal yolları üzerinde çalışıyor. Tarit aşıyı yumurtalar yerine maya hücreleri içinde üretiyor. Bunu biyoreaktör adı verilen çelik bir fıçının içinde yapıyor. Fıçı ne kadar büyük olursa yüksek miktarda aşı dozları o kadar çabuk üretilebiliyor. Ama ufukta çok daha büyük bir gelişme görünüyor. Asıl hedef bir evrensel grip aşısı üretebilmek. Bu her sene güncellemeniz gereken bir aşı olmayacak ya da yeni bir aşı üretmek için bir salgının oluşmasını beklemeniz gerekmeyecek. Grip virüslerinin paltoları sürekli değişiyor. Bu da her biri için yeni bir aşı gerekiyor demek. Ama artık grip virüsünün bazı parçalarının o kadar da kolay değişmediğini biliyoruz. Virüsün o sabit parçalarını hedef alan bir aşı yaparsanız, salgın virüsü ortaya çıktığında bir miktar korumanız hazırda bekliyor olur.
Virüsü sürekli güncellemek yerine evrensel sisteme dayalı bir aşı geliştirmek 5 sene boyunca işinizi görebilir. Bence en büyük amaç 10 yıl yetecek bir aşı geliştirmek olmalıdır. Elbette bir safhada güncellemek gerekecektir ama bize biraz daha nefes alma imkanı tanır ve gelecekteki salgınlarla mücadele konusunda daha esnek oluruz. Bunu başarabilmek gerçekten inanılmaz görünüyor. Peki biz bunu yapabilmeye ne kadar yakınız? Sanırım evrensel bir virüs çıkarmak meselesinden en az 10 sene veya daha fazlası uzaklıktayız diyebilirim. Öte yandan ticari bir evrensel grip virüsü çıkarmak içinse daha önümüzde çok uzun bir yol var. Biz oraya ulaşıncaya dek verilerimiz salgın araştırmacılarını mümkün olan en iyi konumda tutacak. Uzun vadeli tahminlere gelince, doğru GPS ve temas verileri onların bir salgın sırasında etkin modeller üretmesinde hayati rol oynayacak. Elimizde bu ölçekte veri olması büyük fayda sağlayacak. Ayrıca bunlar farklı yaş ve coğrafi konumlardan geldi. Böylece olaylara eskisine oranla çok daha ayrıntılı bir şekilde bakabiliriz. 28 bin kişiye ait bu tür verilere sahip olmak gerçekten inanılmaz. Hep böyle verileri hayal ettik. Bir şey değil. İşe bir grup oluşturarak başladık. Ve sonunda salgın araştırmalarındaki vatandaşın katıldığı en büyük deneyi gerçekleştirdik. Research. Yes, you heard that right. An app would help save lives. Bu da bizim bazı acı gerçeklerle yüzleşmemizi sağladı. Olamaz. Verilerimize dayanarak gelecekteki bir salgında yaşanacağını öngörebileceğimiz ölüm sayısı bu oluyor. Ama salgın deneyimiz bize hazırlanmak açısından paha biçilmez bir miras oluşturdu. Çünkü asıl soru küresel bir grip salgınının olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı. Tens of thousands of you across the country, we now have a new gold standard data set for pandemic research. A vast amount of information that will be shared with mathematicians from the Department of Health and pandemic researchers nationwide. But the experiment isn't over yet. The app is still available if you would like to join in. And we still need your movement and contact data, which will be passed anonymously to our maths team in Cambridge. Better data equals better maths, which equals better models. And better models mean better healthcare for all of us. So, with that in mind, the maths team have come up with a few areas of our data set that could still do with a little bit of improvement. They want more teenagers and over 60s to download the app. So please, spread the word. We also need to see how our behaviour at weekends compared to weekdays changes the predictions. So you can feel free to use the app as many times as you like, weekends and weekdays, no matter how mundane your plans are. In fact, you can all still take part in the biggest citizen science experiment of its kind, unleashing the life-saving power of mathematics on what the government considers to be the greatest risk to our society.